Bilim sadece sizin yaptığınız değil, sizin öğrettiklerinizden faydalanan öğrencilerinizin yaptığıyla büyüyen bir şey. O binlerce hastaya bakarken hiç mi soru gelmez insanın aklına? Beni bunu anlamak gerçekten her zaman şaşırtır. Neden insanlar bu kadar az soru soruyorlar diye. Belki bazen elinizin altındaki bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Stanford ve Elsevier Üniversitesi'nin her yıl yayınladığı bir şey var, liste var. Bu listede üst üste etkili bilim insanlarının arasında yer aldınız. Şunu sormak istiyorum, etkili bilim insanı nasıl olur? Aslında pek çok şekilde olunabilir. Ben temel eğitimim olarak aslında tıp fakültesi mezunuyum. Genel cerrahi ihtisasım var. Sonra bu genel cerrahi ihtisasım sırasında işte İstanbul Üniversitesi'nin Kemal Alemdaroğlu döneminde kadro verilmediği bir döneme takıldığım için 2 yıl, 2,5 yıl ücretsiz çalıştıktan sonra Türkiye'de de alternatif bulamadım akademik bir kariyer yapmak için. Almanya'ya gittim. Almanya'da da işte cerrahi aslında kariyerime bir şeyler katmak üzere gittiğim noktada bu sefer yasal sınırlamalara takıldım. Çalışamadığım bir durumda buldum kendimi. Ne dil biliyorum, ne onların yeterlilik sınavlarını aşmışım. Belli bir süre sonra da İstanbul'a geri geleceğim ümidiyle gittiğim için de cerrahide vakit geçirmeye çalışıyorum. Orada kısa bir süre sonra sıkıldım. Kendimin yapabildiği ameliyatları başkalarının yapıp benim yapamadığım ortam bana çok nasıl diyeyim dayanılması zor geldi. Ben de madem 2 yıl bekleyeceğim, rektör değişecek, yeni rektör gelecek ümidim var. Ne yapabilirim diye bakınırken hep çocukluktan beri benim araştırma hep ilgi alanımdır. Bir aslında moleküler biyoloji laboratuvarımız olduğunu gördüm. Heidelberg Üniversitesi içinde ve burada bir proje olarak başladı. Sonrasında o proje sırasında ben yeni sorular sordum ve bir müddet sonra bana verilenin ötesinde kendi merak ettiğim soruların cevaplarını aramaya başladım. Ve bizim akademik camiada yayınladığımız yazıların basıldığı dergilerin kendi arasında bir hiyerarşik sınıflaması vardır. Orada her yazım daha yüksek bir dergiye doğru gidince ben hani doğru bir yolda olduğumu zaten fark etmiştim. Klinikten de bu yönde desteklendim açıkçası. Ve 2 yıl doldu. Ben Türkiye'ye döndüm ama işte rektör değişse de mentalite maalesef değişmiyor. Gene başkalarına kadro verileceği planlanmış olduğu bir yerde ben doçent bile olabilecek kadar çok yazı ve yayınla geldiğim noktada İstanbul Üniversitesi o tarihte bir açmış olduğu gazetede ilanla kadroyu iptal etti. Girememem planıyla. Ben de yolum Türkiye'de artık kapandı, şimdi ne yapacağım diye kendime sorduğumda Almanya'da cerrahiye dönemiyorum. Türkiye'de akademik bir kariyer yapamıyorum. O saate kadar da sadece araştırma yapmışım. Bari bunu düzgün bir yere getireyim. Belki bundan sonra cerrah olarak değil, araştırmacı olarak geçineceğim, çoluğuma çocuğuma bakacağım diye. Başta mecburiyetten bir kariyer değişikliğine gittim ben. Bir Heidelberg Üniversitesi'nde doktoraya çevirdim. 2 yılın sonunda dönemeyince Heidelberg'e geri döndüm. Ve toplam 3,5 yılda biten bir pankreas kanserinin mikro ortamı ile ilgili bir tez hazırladım ve sundum. Bu da Heidelberg Üniversitesi'nin işte summa cum laude denen en üst seviyesinde onur derecesiyle bitti. Yayınlandı bu konuda yaptığım araştırmalar ve ben Avrupa Birliği'nden o zaman Heidelberg Üniversitesi içinde bile en büyüklerden biri olan yaklaşık bir 600.000 euroluk bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'ndan finansal destek getirdim üniversiteye. Ve bunun üzerine bir anda klinikte değerim arttı. Heidelberg Üniversitesi'nde cerrahiye devam etmem şefim Markus Büchler tarafından önerildi. Bense hani o konfor
alanımdan çıkıp yer değiştirirsem daha da iyi gelişirim düşüncesiyle şef yardımcım Helmut Fries ile beraber Münih Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Profesör Fries oranın şefi oldu. Ben de araştırmacı olarak yanında gittim. Orada laboratuvarımı kurduktan sonra da kliniğe döndüm. Bu böyle şimdi anlatırken çok uzun ve planlı bir yol gibi gözükse de o zaman aslında benim yapmaya tek çalıştığım şey kafamı suyun üzerinde tutabilmekti. Ama bir noktada geriye dönüp baktığımda iyi ki de böyle olmuş diyor. O söylediğiniz etkili bilim insanları listesine sadece cerrah olduğum için girmedim ben. Cerrahinin içinde temel bilim araştırması yaptığımız translasyonel araştırma yapan bir insan olduğum için girdim. Bu seyrek olan bir kombinasyon. Temel bilimciler bir tarafta duruyor, klinisyenler bir arada başka bir tarafta duruyorlar ama iletişimleri genelde kopuk. Translasyonel tıp dediğimiz şey ortada duruyor. Temel bilimin imkanlarıyla klinikte gördüğünüz aslında ilginç soruların cevaplarını arıyorsunuz. Dolayısıyla benim şansım planlanmasa da böyle bir şeyin bir şekilde benim kafamı suyun üstünde tutma çabam sırasında doğal olarak gelişmesiyle oldu. Sonrasında da bunun tabii ki avantajlarını görüp devamını getirdim. Hala hiç kesintisiz 2003 yılından beri kapatmadığım bir araştırma grubum var. Bu sene işte 22. yılında. Ve hani yapmış olduğumuz araştırmalar tabii ki mutlaka cerrahi çalışmalar da var ama ağırlıklı olarak bu cerrahi sırasında çıkartmış olduğumuz tümör dokusunu inceleyerek yaptığımız temel bilim araştırmaları. Peki bir Türkiye'de hani cerrah da normal doktor da hep bilim insanı olarak anılıyor, lanse ediliyor. Dolayısıyla burada ne kadar hakkını veriyorlar diye bir soru işareti ortaya çıkıyor toplumda. Hani gerçekten hepsi bilim insanı mı? Şimdi ben onun çok suistimal edilmiş olduğunu düşünüyorum. İyi doktor olmak çok iyi bir şey. Ama bu akademisyenlikle alakası olmayan bir şey. Çok iyi doktorlar inanın bir sürü devlet hastanemizde de var. Bu insanlar da üniversitede biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dediğimiz her şeyi gayet iyi yapabiliyorlar. Dolayısıyla orada iyi doktor olmak, üniversiteyi hak etmek demek kesinlikle değil bence. Üniversite maalesef Türkiye'de giderek bence değerini yozlaşarak kaybeden bir çizgiye girmiş durumda. Bunu mutlaka oturup bir devlet politikası olarak gözden geçirip düzeltmeye çalışmak lazım. Eskiden temel bilim bu kadar ortada değilken klinisyenlerin klinik araştırmalarla belli şeyleri çok yaparak üniversiteye katkı sağladığı dönem çoktan geçti, bitti. Şu an siz ne kadar çok yaptığımdan ziyade bunu yaptığımda ne oluyor'yu çok daha derinine anlayabildiğiniz zaman aslında akademik bir şey öğretebiliyorsunuz. Dolayısıyla iyi doktor olmak mutlaka iyi bir şeydir. Hastaya iyiliğiniz var, faydanız var, işinizi yapıyorsunuz ama akademisyenlik kesinlikle o değil. Akademisyen dediğiniz zaman bilime odaklı, eğitime odaklı bir kariyeri tercih ediyor olmanız lazım. Bu da yeni soru soruyor olmanız demek. Yeni soru sormadığınız zaman yani bakın işte Avrupa'daki çıkan dergilerde bu ayki sayıda ne yazılmış, çocuklar dönün bizim seride de aynı şeyleri siz analiz edin demek bilimsellik değil, taklitçilik. Bu hani hiç kimseyi bir yere götürmüyor. Kimsenin de ilgisini çekmiyor. Türkiye'de benim geçen ay bastığım şeyi nasıl yapmışlar diye merak edip okuyan çıkmıyor. O yüzden bunlar atıf da almıyorlar. Peki hocam temel bilim bağlantısı burada nerede devreye giriyor? Tekrar bir daha vurgulamak istiyorum. Araştırma sadece temel bilimle yapılmaz. Çok çok iyi klinik araştırmalar vardır. Belli mesela ilaç çalışmalarını yaparsınız. Bunun işte hastalarda deneylerini işte belli tanımlanmış çerçevelerde faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 yapıp işte bu ilacı kullandığımda şu etkiyi görüyorum diye çalışmalar yapabilirsiniz. Bunlar klinik çalışmalar ama bunlar genelde bir yaratıcılık Türkiye'de çok gerektirmiyor. Genelde Türkiye'de bu tip çalışmayı yapmak bir dış firmanın bir ilacını aracı kuruluşlar üzerinden diyelim 1000 hasta toplanacak 10 ülkeye bölüyorlar. Türkiye o 10 ülkeden biri oluyor. Türkiye'de 100 hasta toplanacak deniliyor. Bunu en çok
diyelim 10 hastane toplayacaktır diye bölüyorlar. Sizin hasbelkader çalıştığınız yere toplam katkınız olarak 10 hasta kotası düşüyor. Dolayısıyla siz 10 hasta sunduğunuzda o çalışmanın akademik değerinde aslında %1'e etkiye sahipsiniz. Geri kalan sizin gibi 100 ayrı yer var demek. Şimdi bunu yaptığınız zaman bir atıf alıyorsunuz, belki bir çıktınız oluyor ama bilime katkınız ne deseniz fikir sizin değil. Siz hasta toplamışsınız, belki ameliyat yapmışsınız, belki ilaç vermişsiniz. Çok cüzi bir etki bu. Temel bilim burada size bir özgürlük veriyor aslında. Size kendi sorularınızı sorma lüksünü veriyor. Bu sorularınızı doğru metotlarla cevaplayabiliyorsanız da çok basit sorulardan, çok basit metodolojilerle çok yüksek aslında etkili yayın da yapabiliyorsunuz. Bu kültür maalesef Türkiye'de yaygın değil. Yapılıyor. Bu konuda bireysel çabalarıyla yurt dışına giderek vesaire bu işi öğrenmiş pek çok insan var. Çok da büyük bir saygıyla takip ediyorum ama üniversitede ben bunu öğrendim mi? Öğrenmedim. Yani ben de yurt dışına gidip bunu yurt dışında öğrendikten sonra gelip burada yermeye çalışıyorum. O yüzden temel bilim bu noktada çok büyük bir zenginlik bence bir klinisyen için. Halbuki tıp fakültesinde ilk sene görülen bir dersten ibaret mi? Yani şimdi ilk 3 yılda gördüğümüz derslere temel bilimler deniyor da onlar genelde işte anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi dersler. O değil tabii. Yani burada benim kastettiğim şey aslında bir yeni disiplini öğrenmek. O yüzden de Türkiye'de de işte bir türlü yeşeremeyen bazı üniversitelerde, özellikle vakıf üniversitelerinde uygulandığını bildiğim bir dönem Hacettepe Üniversitesi'nin bunu uygulamaya çalıştığı ama çok da bir yere vardıramadığı bir şey olarak MD, PhD programları var. Yani siz tıp fakültesine giren öğrenciye aynı zamanda bir temel bilim, mesela diyelim moleküler biyoloji ya da genetik alanında ikinci bir eğitim veriyorsunuz. Yani bitirdiğinde tıp doktoru artı moleküler biyolog oluyor bu insan ama siz moleküler biyoloji eğitimi almış bir insanı 2 yıl mecburi hizmete gönderdiğinizde ölü bir yatırım olduğu için yeşermedi bu fikir. Şu an işte Avrupa'da bizim çalışmalarını, her makalesini böyle dikkatle okuduğumuz mesela Hollanda'da MD, PhD programları artık standarda dönmeye başladı. Ya da şöyle söyleyeyim, üniversitede kalacak bir insanın ya bu MD, PhD programlarından geliyor olması lazım ya da tıp doktorluğunu bitirdikten sonra bir de belli bir alanda PhD yapması gerekiyor. Bunun dışında üniversitede bir kapı açılması imkansız oralarda. Peki klinisyen bilim insanlığı nerede devreye giriyor? Klinisyen bilim insanlığı aslında bunun bir başka adı. Siz klinikte normal işinizi yaparken temel bilim eğitiminiz de varsa kurmuş olduğunuz bir araştırma grubunuz oluşuyor genelde. Bunu yapmış olduğunuz yayınların akademik değerini ispat ettikten sonra işte TÜBİTAK gibi, Türkiye'de en önemlisi TÜBİTAK, fon sağlayıcılardan fonlayarak, işte orada doktor öğrencileriniz oluyor, laboratuvar çalışanlarınız oluyor, bir PhD'niz olabiliyor. Bunlarla beraber temel bilim araştırması da yapmaya başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bir ayağınız klinikte, bir ilginizi çeken alan var orada, bir sorunuz var kafanızda. Ama bunu sadece işte klinisyen olarak dur buradan kesmeyeyim de şuradan keseyim gibi bir çalışmayla değil de bu niye oluyor? Ben buna nasıl müdahale edebilirim? Bunu oluşmadan engelleyebilir miyim gibi sorularınızı bambaşka alanlara çekebiliyorsunuz. İşte bunu yaparken bunun bir Türkiye'de finansal beklentisi bence olmamalı. Çünkü yok karşılığı. O motifle de yapılmamalı. Yani siz bunu merak ettiğiniz için yapıyorsanız yapıyorsunuz. Peki bu kişinin bilim insanlığına, doktorluğuna katkısı ne şekilde oluyor? Bence en önemli katkı birilerinin size bu böyledir dediğinden ziyade doğruluğunu kendi çalışmalarınızla ispatladığınız, öğrendiğiniz bir alanda çalışmanın verdiği bir iç güven oluyor.
Yani yaptığınıza çok daha fazla güveniyorsunuz. Bu size o güne kadar öğretilenleri başka bir gözlükle bakıp tekrar sorgulayabilme gücü veriyor. Ve hani bu Türkiye'de çok sık olmuyor ama Türkiye'den bile kategorik olarak siz bugüne kadar bunları böyle böyle yapıyordunuz ama aslında öyle değil, böyle olmalı diye söz söyleyebilecek bir platform oluşturuyor. Dolayısıyla hani bence kazanımı çok böyle özetlemek mümkün değil. O kadar çok açılımı var ki bunun kazanımının. Klinikte sizin sorunuzun anladığım kadarıyla direkt cevabı hani bir ameliyatı yapış şeklinizi etkilemesi için ilk önce o varsaydığınız şeyin pek çok aşamasını tamamlamanız gerekli. O kadar direkt bir sebep sonuç ilişkisi yok ama o yolda çok önemli bir adım oluyor bence. Bir de belki en büyük katkısı bilime olan katkısı olabilir mi? Tabii. Çünkü hep bize söylenen şuydu, bilimsel bilgi yığılarak ilerler. Doğru. Bu bir kültür. Bizim günlük pratiklerimiz de bu aslında ürettiğimizin tortusu. Dolayısıyla o kadar çok şey geçiyor ki onun dibindeki o tortu çok yavaş birikiyor. Bunu yaparken hani siz ben ne kazandım diye değil, siz o içinizden geldiği için yaparken aslında eğer düzenli ve doğru şekilde yapıyorsanız bence çok önemli ve ölçülmesi de çok zor bir başka bir şeye de faydası var bu yaptığınızın. O da sizinle beraber çalışan insanlara, öğrencilerinize böyle bir kültür olduğunu gösteriyorsunuz. Türkiye'de maalesef bu eğitim aktif olarak verilmiyor ve benim şu an çalıştığım işte Acıbadem Üniversitesi'ndeki öğrencilere ben bakıyorum. Hani bu insanların pek çoğu benim akademik o yıllardaki olarak, akademik demeyeyim de öğrenci olarak yapabildiğimin çok çok daha ötesinde becerikli çocuklar. Yani bir aslında cevher var elinizde. Bu çocukları alıp işte sadece buradan kes, şuradan kesme demek bence onları çok yetersiz bir şekilde eğitmek demek. Onlara aynı zamanda bakın çocuklar böyle imkanlar var diye siz bir ufuk açtığınızda onların soracağı sorular, onların bulacağı şeyler bir şekilde siz onları öğretmezseniz hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bilim sadece sizin yaptığınız değil, sizin öğrettiklerinizden faydalanan öğrencilerinizin yaptığıyla büyüyen bir şey. O yüzden bence mutlaka oturup bir de bu gözle bakmak lazım. Beni çok mutlu ediyor. Yani genç insanlarla sohbet hiç aklınıza gelmeyen yeni perspektifler verebiliyor. Çocukken hep yaptığımız bir şeydir aslında soru sormak. Evet. Ve sonra yetiştirilme sürecinde o soru sormaktan vazgeçeriz. Ve Doğru. sonra yetişkinlik döneminde de bizden yeniden soru sormamızı beklerler. Evet, o bizim eğitim sistemimizin maalesef bir aslında deformasyonu diyeyim. İnsanları da pek çok şeyden uzaklaştıran, soğutan bir yanı var. Bu bir tek Türkiye'de özel değil, dünyada da pek çok yerde aslında benzer şeyler eleştiriliyor, tartışılıyor. Bence en kötü şey hayal kurmaktan vazgeçiyoruz. Yani çocukken düşünürken çocukluğunuzu hatırlayın. Hani böyle hayalleriniz illa çok bilimsel olmayabilir. Oradan zıpladım, buraya atladım vesairedir erkek çocuğunun genelde hayalleri. Ama hayal aslında olmayanı düşünme gücü. Siz bundan ne zaman vazgeçiyorsunuz bilmiyorum ama erişkin olarak hayal kurmadığımı ben fark ettiğim gün aslında mutsuzluğumun da bir sebebini bulduğumu anlayarak kendimi tekrar hayal kurmaya zorlamaya başladım ve bana çok faydası oldu. Kendimi daha mutlu hissetmeye başladım ve o bir mesela yatmadan evvel yapmaya çalıştığım bir şey. Hem uykumu güzel getiriyor hem keyifli uyuyorum hem de aslında yaratıcı düşüncenin en temel antrenmanını tekrar etmiş oluyorum. Şu an çevrenizde baktığınız, gördüğünüz bütün teknoloji ürünleri bir gün bir tarihte birinin aslında hayali olarak başlıyor. Dolayısıyla hayal kurmaktan vazgeçmemek lazım. Hayal kurduğunuzda doğru metodolojiyi öğrenemiyorsanız onlar hep hayal olarak kalıyorlar. Dolayısıyla siz eğitimde de hayallerinizi gerçeğe çevirecek metotları öğrenmek ve öğretmek çizgisine oturtmalısınız bütün şeyi. Yoksa bir bilime doğru gitmiyor o hayaller. Yani hayalperest bir insan olarak kalıyorsunuz. O da kötü bir şey değil. Belki kendi içinde mutluluk getiriyor ama bir şeye dönüştürebilmek için o hayali
istikrarlı olmak kesinlikle gerekli. Odaklanmak gerekli. Yılmamak gerekli. Ama en başında dediğim gibi önce bir şeyi hayal etmek gerekli. Bir de soru sormaktan vazgeçmemeleri gerekiyor. Tabii ki. Yani işte o ikinci aşamada siz bir şey hayal ettikten sonra neden sorularını sormaya başlıyorsunuz. Neden sorusu aslında çok sonu olmayan bir soru. Neden diye tabaka tabaka derinleşebiliyorsunuz. Ve neden sorularını cevaplarken de belli bir çerçevenin var olduğunu aslında kabul ediyorsunuz. Bunun en önemli bence videosu, seyretmemiş olanlar vardır, seyretsinler. Biliyorsunuz Feynman en önemli aslında Nobel ödülü de almış fizikçilerden biridir ve bu Manhattan projesinde aslında atom bombasını geliştiren insanlardan biridir. Feynman'ın bir gün bir röportajı var. YouTube'da kolaylıkla görebilirsiniz. Neden mıknatıslar birbirlerini çekiyor veya itiyor diye bir soruya verdiği 5 dakikalık bir şey vardır. Neden sorusu üzerinde ve onun derinleşmesiyle ilgili olarak çok bence görülmesi gereken değerli bir videodur o. Onu şiddetle öneririm herkese. Belki bazen elinizin altındaki bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Yani sadece hani birilerinin söylediğini yapan aslında bant işçisi gibi çalışıyorsunuz. Yani o soruyu mutlaka sormak lazım. Peki soru sormadığında bir doktor ya da bir cerrah ne oluyor? Neye dönüşüyor? Çok rutin bir iş yapar oluyorsunuz. Yani bir bant işçisi gibi. Hani soru sormuyorsanız hani bunu alacağım, buraya koyacağım, şu vidayı sıkacağım. Yani bu yapılabilir. Küçümsenecek bir iş değil ama yeni bir şey sormayla kıyaslanmayacak kadar da basit kalıyor. Dolayısıyla hani binlerce hasta görüyor, tedavi ediyor olabilirsiniz. Bu kesinlikle iyi bir şey. Onu küçümsemek değil amacım ama o binlerce hastaya bakarken hiç mi soru gelmez insanın aklına? Beni bunu anlamak gerçekten her zaman şaşırtır. Neden insanlar bu kadar az soru soruyorlar diye. Bence bireysel farklılıklar herhalde. Peki Türkiye'de bilim insanlığına bu noktada hani nasıl bir perspektif getirmek lazım? Ben de kendime çok soruyorum. Cevabını da açıkçası bilmiyorum. Hani bilimin Türkiye'de şu an karşılığı doğru düzgün ödenmiyor. Bu kültür henüz yeşermedi burada. Vazgeçmemek lazım. Bunu yeşertmeye çalışmak için emek harcamak lazım. O bence akademisyen diye kendini tanımlayan herkesin asli görevi. Ama işte pek çok şey aynı anda oluyor. Şu an mesela işte benimle beraber çalışan insanlara bakıyorum, öğrencilerime bakıyorum. Bunların içinde dediğim gibi çok sıra dışı insanlar var. Çok başarılı, çok akıllı. Benden kesinlikle daha iyi öğrencilik performansları olan insanlar. İşte mesela neyi seçmek istiyorsun sen diyorum. Hocam daha karar vermedim. Nöbeti olmasın, kolay bir şey olsun gibi bir cevap alıyorsunuz. Yani ben en çok istediğimi seçmek istiyorum. O da şu diye bir cevap artık duymuyorsunuz. Ben geri dönüyorum. Hani bu şeyi duyduğumda, böyle bir cevabı duyduğumda ben neden seçmiştim cerrahi diye baktığımda ben cerrahi dışında hiçbir şey istemiyordum. Ya ben o kadar netti ki benim kafam. Bu liseden gelen bir netlikti. Dolayısıyla ben tıp fakültesinde genel cerrah olacağım diye okudum. Genel cerrah oldum. İşte karaciğer, pankreas, safra yolunu spesifik çalışacağım dedim. Yani benim hep çok netti. Ben bunu yaparken bu zordur, değildir, nöbeti çoktur, azdır diye aklıma bile gelmedi bunları sormak. Ama şu anki insanların genelde tercihi çok yorulmamak üzerine gidiyor. Bence çok yorulmayacaksınız da yani sevmediğin bir işi iyi parası var, nöbeti de yok diye seçip bir ömür boyu yapmak da bana çok yavan geliyor. Bilmiyorum yani bir işte kuşak değişimini ben belli bir yaşa kadar hep sanki benden üsttekilerle ben yaşıyormuşum gibi geliyordu ama şimdi sanıyorum ben yaş aldıkça benden sonrakileri anlamakta da ben zorlanıyorum. O yüzden böyle bir değişim var dünyada. Türkiye'de bundan farklı davranmayan bir kuşağın şu an genç nüfus olarak yetiştiği bir yer. Gene de bunların içinden 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa bence ben doğru bildiğim neyse onu öğretmeye, çalışmaya devam edeceğim.